Arkadaşlar selam. Engulf'ların destek direnç olarak kullanılması ile ilgili ilk kısmı birinci videoda konuşmuştuk. Bu video konunun devamı olacak. Bu videoda trade yönetimi olarak da kullanabileceğimiz bu yapıyı işleme girmek için onay, kaçırdığınız bir işleme dahil olma, parçalı kar al, nihai kar al noktaları belirleme, işleme girmişsek yeniden işlem açma şeklinde nasıl kullanabiliriz bunları konuşacağız. Bunun için önce engulf'ların çalışma şekline kısaca bir göz atalım. Fiyat bir yöne doğru ilerlerken arkasında bıraktığı engulf'ları hareketine destek, karşısında bekleyen engulf'ları da direnç olarak kullanır. Konumuzla alakalı olarak şunu da yeri gelmişken belirteyim. FTR, Flag Limit, First Obstacle gibi konseptlerin de aslında değeri bundan kaynaklanır. Hiç bu isim karmaşasına girmeye gerek yok. Bunların hepsini birer engulf olarak kullanıp ona göre takip edebiliriz. Mesela bu çizdiğim mumlar içerisinde şu 3 mum bir FTR'dir. Aynı şekilde burası ve burası. Türkçesi geri dönmede başarısız olma. Yani fiyat buradan dönmek istemiş ya da döndürülmek istenmiş ama fiyata buradan yapılan takviyelerle bu girişim başarısız olmuş. Bunu ifade etmek için bu tabir kullanılıyor. Peki kim döndürmek istemiş? Smart Money bu bölgede kontrolü mü kaybetmiş? Bu çok da anlamlı bir yorum değil. Fiyatın buradaki bu küçük gelgiti de yine Smart Money tarafından yapıldı. Kurduğu plana göre likidite almak, stop ettirmek, aktif olmayan emirleri devreye sokmak gibi maksatlarla fiyata bu hareketi yaptırdı. Price action fiyat hareketi demektir. Fiyatın hareketine bakıp tedbirini alarak hamleni yaparsın. Buradaki fiyat hareketi nedir? Bir mumun öncesindeki bir mumu yutması. Yani engulf. O zaman engulflarda ne yapılması gerekiyorsa burada onu yaparsın. Bir sistem ya da plan ne kadar sade ise başarı oranı o kadar yüksek olur. Adamın biri bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullanmış. Yani bu engulflara FTR diyeyim de yeni bir şey bulmuş gibi olayım demiş. Bu ismi uydurmuş. Yani bunun ismine FTR denmeseydi fiyat bu bölgeye geldiğinde hiçbir şey yapmayacak mıydık? Ya da bunu uyduran kişi böyle bir icatla meydana çıkana kadar bu bölgelerde hiçbir işlem yapmıyor muydu? Buradaki şu engulf'u görmesine rağmen. Yapmıyordu da bu ismi verdikten sonra yapmaya başladıysa zaten onun bu işi bildiğinden şüphe etmek lazım. Ama girin YouTube'a sanki bu yapı bir marifetmiş, ilimmiş gibi anlatan ne kadar insan var. Özetle engulf, engulf'tur. Uydurma isimlerle yeni bir icatmış gibi davranmaya gerek yok. Emin olun ben dünya çapında hiçbir büyük ustanın bu yapının adını bile andığını duymadım. Tabi hangi engulf'ların çalışma ihtimali yüksektir, hangi engulf'lara önem vermeliyiz bu ayrı bir konu. Bununla ilgili de Pinbar'da olduğu gibi yine bazı püf noktaları açıklayan bir video yükleyeceğim. Bu video hazırlamaya başladığım yeni eğitim setinin içinde olacak. Ondan da biraz bahsedeyim. Bu sette dünyada en çok kullanılan arz talep stratejisini anlatacağım. Arz talebi yine en revaçta işlem tekniği olan price action konseptleriyle bütünleşik olarak nasıl kullanabiliriz şeklinde ele alacağım. Price action'ı da klasik teknik analizin işe yarayan kısımlarıyla uyumlu olarak nasıl kullanabiliriz ona değineceğim. Yine arz talepte bazı smart money konseptleri nasıl kullanılmalıdır bunları açıklayacağım. Böylece dünyada kullanılan en yaygın konsept ve stratejileri birbiriyle uyumlu bir hale getirip sıfırdan en üst seviyeye her yatırımcının istifade edebileceği bir set hazırlamaya başladım. Adı arz talep olsa da içerdiği çok yönlü yapılar açısından aslında güzel bir teknik analiz eğitimi olacak. Bir yandan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak, bir yandan da fazlalıklardan, işe yaramaz şeylerden, terim karmaşasından arındırılmış sade bir eğitim olacak. Bu FTR, Flag Limit gibi yapılardan yine de bahsedeceğim. Tüm yatırım hayatınız boyunca bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceğiniz bir kaynak olmasını umuyorum. Setin tamamlanmasını beklemeden video hazır oldukça buraya yükleyeceğim. Kanala abone olup buradan takip edebilirsiniz. Evet, arkasında bıraktığı engulf'ları destek, önünde bekleyen engulf'ları da direnç olarak kullanır demiştik. Bunu grafikte incelemeye geçmeden önce desteğin kırıldıktan sonra direnç, direncin kırıldıktan sonra destek olarak çalıştığını biliyoruz. Bu kuralı bu engulf bölgelerinde de uygulayacağız. Dolayısıyla şuradaki bu engulf'un görevi fiyata destek olup yukarı göndermektir. Ancak bunu yapamayıp aşağı yönde geçilirse görevi de bu sefer tersine döner. Yani önceden görevi fiyatı yukarı göndermek olan bu engulf'un görevi şimdi artık aşağı göndermek şeklinde değişir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi az önce bahsettiğim kullanım alanlarına geçelim. İşleme girmek için onay olarak kullanabiliriz demiştim. Tabi sırf bir engulf gördük diye işlem açamayız. Bu doğru olmaz. Fiyatın dönmesini zaten beklediğimiz seviyelerde oluşan engulf'lara dikkate almalıyız. Bu seviyeler nelerdir? Hangi stratejiyi kullanıyorsanız ona göre bu seviyeleri belirlersiniz. Diyelim ki arz talep. O zaman diyoruz ki fiyat işleme girmek için beklediğimiz önemli bir seviyeye geldi. Sonrasında işleme girme zamanını belirlemek için bu bahsettiğim yöntemi kullanabiliriz. Yani daha burada oluşan pin bar ya da engulf'ta işleme girmek karşısında bekleyen bu engulf'tan dolayı bizi tereddüde düşürüyorsa bu engulf'tan tepki almasını bekleyip arkasına aldığı bu engulf'la işleme girebiliriz. Çünkü bu tepkiyle artık bu engulf'un görevini tamamladığını fiyat bir daha bu bölgeye gelirse tutamayacağını düşünebiliriz. Tabi tutabilir ama stop loss da zaten bunun için var. Dolayısıyla
Arkasında bıraktığı bu engulf artık işleme girme zamanının geldiğini bize gösterir. Fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde işleme girebiliriz. 2. Kaçırdığımız bir işleme dahil olma demiştik. Fiyatın buradan dönüşünü kaçırmış olabiliriz. Yani biz zaten daha bu pin bar ya da engulf'la işleme girecektik. Ancak grafiği takip etme fırsatı bulamadık. Bu seviyeden işleme giremedik. O zaman bu mum ya da bu mum seviyesinde işleme girmek yerine fiyatın arkasında bıraktığı bu engulf seviyesine gelmesini bekleyip işleme girmek daha doğru olur. Çünkü fiyatın buradan dönüp yukarı doğru gitme ihtimaline karşı buraya nazaran daha düşük bir stopla işleme girmiş oluruz. Ayrıca buradan açacağımız işlemin kazancı buradan açacağımız işleme göre daha fazla olur. 3. Parçalı kar al, nihai kar al olarak kullanabiliriz demiştik. Bu sefer de daha bu ilk seferde işleme girdik ve fiyatın aşağıda belirlediğimiz bir seviyeye kadar gideceğini düşünüyoruz. Bu durumda bu engulf'u parçalı kar al seviyesi olarak kullanabiliriz. Yani buradan girdiğimiz işlem bu seviyeden dönüp stop olsa bile işlemimizi karla kapatmayı garantiye almak için burada işlemimizin bir kısmını kapatabiliriz. Ayrıca karşısında bekleyen diğer tüm engulf'ları da yine parçalı kar al seviyeleri olarak kullanabiliriz. 4. İşlem miktarını artırmak. Yine bu seviyeden işleme girdik diyelim. Fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde yeniden işlem açarak işlemdeki para miktarını artırabiliriz. Ya da az önce bahsettiğim gibi bu seviyeden işleme girip burada parçalı kar al yapmışsak fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde burada kapattığımız miktar kadar yeniden işlem açabiliriz. Hepsi bu kadar. Şimdi grafik üzerinde bahsettiğimiz bu hususları adım adım inceleyelim. Evet, bu grafikte fiyat buradaki az bölgesine girdiği zaman düşüş yönünde işleme girmeyi düşünüyoruz. Burada oluşan pin bar da kararımızı destekliyor. Bu durumlarda pin barın alt gövdesi ya da hemen solundaki bu kısa gövdeli yeşil mumun gövdesi aşağı doğru geçmiyorken işleme girebiliriz. Peki bu yönde işleme girersek fiyatın aşağı yönde hareketine direnç gösterebilecek bölgeler neresi? İşte burada fiyatın gideceği yönün karşısında kendisini bekleyen bu engulf seviyeleri fiyata direnç olacaktır. Bu bölgeleri işaretleyelim. Evet, en dip seviyeye kadar karşısında kendisini bekleyen bütün engulf bölgelerini işaretledim. Şimdi buradaki engulf bölgesi fiyatın aşağı doğru düşmesi durumunda karşılaşacağı ilk engel. Peki burada işleme girelim mi, girmeyelim mi? Girersek bu engulf bölgesinde ya işlemimizi tamamen kapatmalıyız ya da parçalı kar al yaparak işlemi takip etmeliyiz. İkinci hareket tarzı da fiyatın buradan aşağı doğru çözülmesini bekleyip arkasında bir engulf bırakıp bırakmayacağını takip edebiliriz. Arkasında bir engulf bırakırsa buradan dönecek fiyatı geri çevirerek düşen fiyat hareketinin devamını sağlayabilir. Evet, arz bölgesinden fiyatın çözülmesinin hacimli bir mumla olduğunu gördük. Burada aynı zamanda bu mumla arkasında bir engulf da bırakmış oldu. Buradaki engulf bölgesine hacimli bir mumla gelerek engulfu oluşturan şu iki mumun gövde hizalarının ilerisinde kapandı. Bu buradaki engulf seviyesinin aşağı doğru geçileceğinin bir göstergesi. Bu mumdan sonra oluşan şu dojiye dikkat edelim. Detaylarına sonra değineceğim bir püf noktadan da burada bahsetmiş olayım. Böyle engulf bölgelerine hacimli bir mumla geldikten sonra arkasından bir doji oluşursa bu engulf bölgesinin geçileceğinin güçlü bir işaretidir. Dolayısıyla buradaki dojinin alt gövde hizası aşağı doğru geçiliyorken işleme girilebilir. Bu mum buradaki engulf bölgesinden başlattığı pull'daki bu seviyede bitirdi. Ardından doji seviyesini geçerek bu engulf bölgesine kadar geldi. Şimdi dikkat edersek başlattığı düşüş hareketi yönünde iki engulf oluşturdu. Bu seviyede ve bu seviyede. Peki şimdi bir soru sormak istiyorum. Burada bu engulf oluşmamış olsaydı fiyat yukarı doğru geri çekilirken yine de bu bölgenin fiyatı durdurup aşağı yönde hareketine devam ettireceğini düşünmemiz gerekir miydi? Evet, düşünmemiz gerekirdi. Çünkü buradaki engulf'un görevi fiyatı yukarı doğru göndermekti. Aşağı doğru geçildikten sonra artık görevi fiyatı aşağı göndermek olarak değişti. Dolayısıyla bu engulf'un zaten fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde fiyatı tutmasını beklememiz gerekirdi. Üstüne üstlük bir de fiyat düşerken kendisi de bu bölgede bir engulf yaptı. Artık bu arkasında bıraktığı engulf bölgelerini fiyatın düşüş hareketi yönünde kendisine destek alacağı yerler olarak takip edeceğiz. Evet, burada aynı burada olduğu gibi bu engulf bölgesinde zayıf bir doji ile tepki aldı ve yine engulf bölgesine gelen mum hacimli bir mum. Dolayısıyla yukarı doğru geri çekilmesini bitirdiğini kabul edebiliriz. Bir sonraki muma bakalım. Bu engulf bölgesini tamamen boydan boya geçerek bu bölgeyi bitirdi. Aynı zamanda yine arkasında düşüşünü destekleyecek bir engulf bıraktı.
engulf bölgesinden iğneyle aldığı tepkiyle aşağı yönde hareketin devam edeceğinin sinyalini vermiş oldu. Bu mumla buradaki engulf bölgesinden tepki aldı. Burası az önce işaretlemeye atladığımız bir engulf bölgesi olmuş. Bu bölgeye sadece bir fitil bırakarak tepki aldı. Ve yukarıda çizdiğimiz engulf bölgesine kadar geldi. Bu bölge fiyatı aşağı doğru gönderdi. Tabi burada yeni oluşan bir engulf var. Bu bölgede oluşan dojiyi görüyorsunuz. Ve aşağı doğru geçildi. Şimdi burada yine bir engulf bıraktı. Bu engulf fiyatın tersine dönmesi durumunda hareketi destekleyecektir. Bir sonraki mum düşerek hareketine devam etti. Ve fiyat buradaki engulf bölgesine gelince bir doji ile tepki gösterdi. Şimdi buradaki dojinin şu iki noktadaki dojiden farkı nedir? Buradaki dojilerden önce gelen mumlar oldukça hacimli mumlar. Buradaki mum bu seviyenin altında da kapanabilmiş. Bu dojiden önce gelen mumsa yeterince hacimli değil. Dolayısıyla burada gövde geçiliyorken işleme girmek yerine fiyatın buradaki engulf bölgesine kadar gelmesini beklemek daha doğru olur. Fiyat bir miktar daha yükselerek buradaki engulf seviyesine geldi. Bu engulf çalışarak fiyatın düşüşünü destekleme görevini yerine getirdi. Ve bu seviyede yeniden bir engulf oluştu. Direnç gösteren engulf bir sonraki mumda da etkisini gösterdi. Fiyat arkasında bıraktığı engulf bölgesini destek olarak kullanıp yeniden düşüşe geçti. Buradaki engulf seviyesi hala fiyatı oyalamaya devam ediyor. Fakat yine arkasında fiyatın yukarı doğru gelmesi durumunda hareketini destekleyecek bir engulf daha bıraktı. Bir sonraki mum artık bu engulf bölgesini acil bir şekilde dolduruyor. Ve en alt seviyedeki engulf da görevini yaparak fiyatın buradan tepki almasına sebep oldu. Artık bu seviyede yukarıda işleme girdiğimiz arz bölgesi seviyesinde olduğu gibi yukarı yönde işlem açmak için değerlendirilmesi gereken bir talep bölgesi. Tabii fiyat hareketleri takip edilmeli. Ancak buradan açılan işlem için nihai kar al noktası olarak kullanılabilir. Ya da buradaki dip seviyesinin geçilerek likidite alınması da beklenebilir. Şimdilik o konuya değinmediğim için talep bölgesinde işlem kapatılabilir şeklinde sonuca bağlayalım. Son olarak bu grafiği de inceleyerek videoyu bitirelim. Şimdi buradaki engulf bölgesinden aldığı tepkiyle düşüş yönünde bir hareket başlatıyor. Bu esnada arkasında fiyat geri gelirse tutabilmek için bir engulf bırakıyor. Fiyat buradaki engulf bölgesine karşısında bekleyen engulf bölgesine gelince dirençle karşılaşıyor ve buradaki engulf seviyesine kadar geri çekiliyor. Tabii geri çekilirken arkasında bu iki seviyede bıraktığı engulflara da dikkat edelim. Buradan aldığı tepkiyle birlikte aşağı yönde hareketini devam ettiriyor ve arkasında yine fiyatın dönmesi durumunda destekleyebileceği bir engulf bırakıyor. Fiyat aşağı doğru hareketine devam ederek bu engulf bölgesine takılıyor. Ve yukarı doğru çekilip arkasında bıraktığı engulf bölgesinden destek alarak aşağı yönde hareketine devam ediyor. Şimdi bu bölgede şu 3 mumla değişik engulf türlerinde konuştuğumuz engulf yapısı oluşmuş. Ancak bu bölge daha önceden test edildiği için fiyatı çok fazla yukarı doğru gönderememiş. Bu mum bu bölgeye oldukça hacimli bir şekilde yerleşmiş. Buradaki engulf fiyatı ancak bu kadar etkileyebilmiş. Ve görevi yukarı göndermek olan bu engulf geçildikten sonra artık bu seviyede fiyatı aşağı doğru göndermek şeklinde çalışmış. Tabi siz de fiyat hareketini kendi grafiklerinizde inceleyin. Fiyat bir yükselen fiyat hareketi ise oluşacak her siyah mumun ya da kırmızı mumun fiyatı destekleme potansiyelinde olduğunu sizler de kendi grafiklerinizde görün. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.